Dünyadaki eğitim sistemlerinin neyi başardığı ile ilgili bir soru, hep peşinde koştuğum bir soru. Tek tek ne yaptıkları değil ama felsefede ne yaptıkları ve neyi başardıkları çok ilgileniyorum ama Finlandiya'nın orada bende özel bir yeri var. Çünkü Eğitimpedia'yı daha sonra büyük bir blog haline getiren yazılarımızdan biri, birincisi hatta dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi Finlandiya diye bir yazıydı. Finlandiya ile ilgili o dönem görmemiştim o yazıyı yazdığımızda ama sonra birkaç kere ziyaret etme şansım oldu. Hem ebeveynleri hem eğitimcileri götürdüm. Ve bir taraftan yazdıklarımızla gerçek arasında bazı farklar gördük ki sonra onları düzelttik. Bir taraftan da daha derinde neyi başarıyorları yakaladığımı düşünüyorum. Teknik bilgiler açısından Google'da çok sayıda bilgi bulabileceğiniz için oraya çok girmek istemiyorum. Sadece ben neleri gözledim, neyin doğru olduğunu gözledim, onu paylaşmak isterim. Birincisi şu, Helsinki Üniversitesi'nin içerisindeki bir uygulama okulunu ziyaret etmiştik. Okulun müdürü bize sunum yapıyordu ve bütün Finlandiya eğitim sistemiyle ilgili çok detaylı ve akademik bir sunum yaptı bize. Sonra tanışıp oturup sohbet ettiğimizde ya sunumunuz çok akademik ve çok dolu bir sunumdu. Finlandiya'da okul yöneticilerinin gücü buradan mı geliyor dediğimde aynı zamanda eğitim fakültesinde hoca olduğunu anladım. Doktoralı bir hocaydı. Ve okul da eğitim fakültesinin içerisinde bir uygulama okuluydu. Bence Finlandiya'nın ilk neyi doğru başarıyor derseniz üniversite ile okul arasında kurduğu güçlü bağlantı. Bunu öncelikle çok iyi başarmışlardı. Öğretmenlerden bir grubuyla tanışma şansımız oldu. Hemen hemen hepsi yüksek lisanslı ve doktoralıydı. Aktif olarak da bunu yapmaya devam ediyor. Yani onlar için öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir akademik çalışma alanı. Finlandiya'nın dünyadaki popülerliğiyle birlikte de bunu da sevmiş durumdalar. Yani Finlandiyalı eğitimci olmak onlar için bir gurur kaynağı. Finlandiya'da öğretmenlik çok önemli bir meslek diye konuşuyoruz ya, bunu sağlayan şeylerden biri dünyadaki eğitimcilerin Finlandiyalı eğitimcilere bakışı aslında. O anlamıyla bir ulusal gurur yaşıyorlar. Yaptığınız işi gururla yapıyorsanız bu sizin mesleki tatmininizi yükseltiyor zaten. O anlamıyla da Finlandiyalı öğretmenler mesleki tatminleri yüksek öğretmenler. Bence işin ikinci olarak önemli kısmı burası. Maaş koşulları, çalışma saatleri ve süreler açısından baktığınızda aslında dünyadaki en iyi koşullarla çalışan öğretmenler değil. Ama mesleki tatmin düzeyi en yüksek gruplardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Finlandiya başarısının altında yatanlardan biri bu. Diğer kısım Güney Kore ile ilgili de Finlandiya-Güney Kore karşılaştırması sırasında da konuşmuştuk. Okul dışı alanın çok değerli ve kıymetli görülüyor olması. Belediyeler, yerel topluluklar tamamıyla çocukların okul dışı alanlarda fiziksel, sportif, sanatsal alanlarda iş yapabilmeleri, kendini geliştirebilmeleri için çok ciddi alanlar oluşturmuş durumda. Finlandiya'da bir çocuk okuldan çıktıktan sonra bir sanat atölyesinde çalışabiliyor. O sanat atölyelerin çoğunluğu belediyeler tarafından işletilen, çok küçük ücretler alan ya da hiç ücret almayan yerler. Çok sayıda gönüllü insanın çalıştığı yerler. Bu da bir çocuğun okul hayatı dışında, çünkü okul hayatı temelde okula gidip gelen çocuk için çok daha düşük ders saatleriyle tanımlanmış durumda. Ama okulun dışında kocaman bir alanları var. Finlandiyalı ebeveynler çocuklar okula geç saatte başlayıp erken saatte ayrıldığı için çok ciddi bir şekilde çocuklarla ayrı zaman geçirmek zorundalar. Onlar erken saatte işe gidiyorlar. Çocuklar kendi sorumluluklarını üstlenerek okula hazırlanıyorlar. Okul sonrasında yine kendi sorumluluklarını alarak herhangi bir merkezde sporla ya da sanatla ilgilenmeye gidiyorlar. Sonra da aileleriyle buluşuyorlar. Bu onların çok küçük yaşta öğrenme sorumluluklarını almalarını sağlamış durumda. Bence başarının altında yatan temel şeylerden biri iş hayatı ile okul hayatı arasındaki bu saat uyumsuzluğunun çocuklarda içsel öğrenme motivasyonunu güçlendirmiş olması, bunu takip eden de bir öğrenme sorumluluğuna sahip olmuş olmaları bence Finlandiyalıların başardığı şeylerden bir tanesi. Bu hikaye 1970'lerde büyük dönüşüm hikayesi olarak başladığında benim hep Finlandiya ve Güney Kore'yi konuşma nedenim Türkiye ile olan tarihsel benzerlikleri. Oradaki ana şey, hala bugün de bence onları güçlü tutan şey, eğitimden başka çıkış yolu olmadıklarını biliyor olmaları. İsveç ve Rusya ile doğal kaynakları açısından, insan kaynakları açısından belki hiçbir zaman yarışamayacaklar. Ama o yarışta
onları en azından yarışta tutacak olan şeyin geleceklerine, çocuklarına yatırım yapmak olduğunun şu an bile hepsi çok farkında. Bence bu çok önemli bir şey. Finlandiya için eğitim her zaman çok önemli bir gündem. Finlandiya seyahatlerimden bir tanesinde onların fenomenal öğrenme dedikleri yeni bir müfredat değişikliği yapan bir ekiple birkaç gün çalışma fırsatı olmuştu. O bana çok önemli bir şey öğretti ki çok katılıyorum. Yani bunu belki başka bir programımızda da konuşuruz. Dersleri kaldırıp, yani matematik, Türkçe gibi dersleri kaldırıp onların yerine kavramları koydukları bir müfredat oluşturuyorlar. Bu da bir kavramın etrafında bütün dersleri öğrenmek gibi benim de çok inandığım bir yöntemi oluşturuyor. Bunun için yıllarca çalışmışlar. Biz oraya gittiğimizde 2 yıldır çalışıyorlardı. O pilot olarak 1 yıl sonra uygulanacaktı. Resmi olarak da 3 yıl sonra devreye girecek. Bu niye böyle? Ve bu arada bunu yaklaşık 7-8 yıl önce ilan etmişler. Finlandiya'da şöyle bir kuralla dünyanın gelişmiş ülkelerinin hepsinde olduğu gibi ilkokula bir çocuk hangi sistemle başlarsa lisede o sistemle bitireceğinin garantisini veriyor zaten. Ve buna büyük hazırlıklar yaparak dahil oluyorlar. Finlandiyalı her öğretmen müfredat değişikliği ile ilgili komisyonlarda görevli. Görüşleri alınıyor, pilot uygulamaları yapılıyor, nelerin başarılıp başarılmayacağı konuşulduktan sonra da müfredat devreye sokuluyor. Şu an itibariyle de uygulamaya başladılar. Burada müfredatın güzelliği, müfredatta öğretmenlerin görüşlerinin alınmış olması, akademik dünyanın desteği bunlar çok güzel ama beni etkileyen yer aslında burası değil. Beni etkileyen yer Finlandiya'da eğitimin o yıl ilkokula başlayacak çocuğun 12 yılını dizayn ediyor olması. Biz başladığımız yıl o yılın nasıl biteceğine emin olmadığımız, o yılın içerisinde sınavın değiştiği, Türkiye'de belli kuşaklar var biliyorsunuz. 1'de, 4'te, 8'de ve 12'de okudukları her yıl eğitim sisteminin değiştiği çocuklar var. O yüzden neyi yaptıkları değil, ne kadar iyi yaptıkları değil. Bunlar çok kıymetli, çok emek harcıyorlar. Ama istikrarlı olarak neyi iyi yapmaya çalıştıklarını. Onlar için önemli. Biz Türkiye'den eğitimciler olarak o seyahatlere her gittiğimizde büyük merak içerisinde en iyisi neyi soruyoruz. Ama onlar şuna inanmış durumda. En iyi iyinin düşmanı. Biz iyiyi nasıl geliştirebiliriz? Biz hep değiştirmenin, eğitim sistemimiz değişiyor. Her yıl gazetelerde manşet görüyoruz. Eğitim sistemi değişiyor. Onlar dönüştürmenin peşindeler. Değişim hep yıkmak, miras bırakmamak, geçmişi tartışmamak anlamına geliyor. Ama biz her şeyi yıkarak yeniden bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. O zaman da hiçbir mirasımız bugüne kalıcı olamıyor. Bence en temelde başardıkları şeylerden bir tanesi de orası. Diğer önemli şey şu, esnek olabilmek. Ben ilk Finlandiya seyahatimde yine şaşırdığım bir sahneyle karşılaştım. Çok sayıda kadının yanında 3 ya da 4 çocukla birlikte sokakta olduğunu, şehirde gezdiğini ya da müzede olduğunu gördüm. Bu benim için şaşırtıcı bilgiydi çünkü hani İskandinav ülkelerinde çoğunlukla tek çocuk ya da 2 çocuk olduğu gibi bir bilgi ve inançla orada olduğum için oradaki eğitimci dostlara sordum. Ya çok sayıda 4 çocukla gezen anne görüyorum. Bunun nedeni ne? Onlar hemşire olarak tanımlıyor ama hepsi aslında ev öğretmeni. Yani şunu yapmışlar. İş hayatı ve çocukların yalnızlığı bir problem mi? Çocukları anaokuluna göndermek bir çözüm mü? Çözüm. Ama yetmemiş çok sayıda anneye. İş hayatının dışında kalırsa geçinemeyecek. Ama çocuğuyla zaman geçirmek istiyor. Çocuğuyla tek zaman geçirirse çocuk için de çok iyi değil. O zaman onlara belli bir sertifika sistemi getirilerek onların diğer 3 çocuğa da bakıcılık yapmasını sağlıyor. Bu neyi getiriyor? Hem 4 çocuk birlikte ve keyifle büyüdükleri bir mahalle ilişkisi gibi. Çocuklar 36 yaştan daha küçükken okula gitme zorunluluğundan kurtulurken bir anne evde çocuğuyla tek başına kalmaktan, bir taraftan da işsiz kalmaktan kurtuluyor. Bu da sistemin ne kadar da esnek çözümler üretebildiğini gösteriyor. Bir taraftan istikrarlı uzun yıllara dayalı olarak yürütecekleri modelleri çalışırken bir taraftan da dönemin ihtiyaçlarına, çocuğun ve ebeveynin ihtiyacına da uygun yeni sistemler de dizayn ediyor. Bence yine Finlandiya sisteminde başarı diyorsak o zaman son söz şunu söyleyebiliriz. Bir tarafta çok güçlü bir istikrar, bir taraftan yeni gelişen durumlara uymak için çok güçlü bir esneklik becerisi. Bence başarıları burada.